Ben kendini idrak etmiş birçok insanla karşılaştım ama özgürleşmiş bir insan hiç görmedim. Siz hiç özgürleşmiş bir insanla karşılaştınız mı? Yoksa özgürleşme başka şeylerin yanı sıra bedeni terk etmek anlamına da mı geliyor? Kendini idrak ve özgürleşmeyle neyi kastediyorsunuz? Ben kendini idrak etmek ya da gerçeğe erişmek derken dünyanın bir anlam taşıdığı, madde ile özün her şeyin nüfuz eden bir birlik halinde olduğu harika bir huzur, iyilik ve güzellik deneyimini kastediyorum. Böyle bir deneyim kalıcı olmasa da unutulamaz. O zihinde hem bir anı hem de bir özlem olarak varlar. Ben neden söz ettiğimi biliyorum çünkü böyle deneyimler yaşadım. Özgürleşme derken de bu harika halde sürekli kalmayı kastediyorum. Sorduğum şu, özgürleşme bedenin hayatta kalması ile bağdaşabilir mi? Bedende ne yanlışlık var? Beden çok güçsüz ve kısa ömürlü. O ihtiyaçlar ve şiddetli arzular yaratıyor ve insanı ağır bir biçimde sınırlıyor. Ne fark eder? Bırakın fiziksel ifadeler sınırlı olsun. Ama özgürleşme, benliğin kendi kendine empoze ettiği yanlış fikirlerden kurtulmasıdır. Nedenli görkemli olursa olsun bir deneyim onu kapsayamaz. O ebediyen devam eder mi? Tüm deneyimler zamana bağlıdır. Başlangıcı olan her şeyin sonu da olması zorunludur. Öyleyse benim düşündüğüm anlamda bir özgürleşme yoktur. Tam tersine insan daima özgürdür. Siz hem bilinçlisiniz hem de bilinçli olmakta özgürsünüz. Bunu sizden hiç kimse alamaz. Sizin kendinizi yok, yani var olmayan ya da bilinçsiz bildiğiniz hiç olur mu? Hatırlamayabilirim ama bu benim zaman zaman bilinçsiz olabileceğimin aksini kanıtlamaz. Neden dikkatinizi deneyimden ayırıp deneyimleyene çevirmiyor ve yapabileceğinizin tek doğru bildirimin tam önemini idrak etmiyorsunuz benim? Bu nasıl yapılır? Burada nasıl yoktur. Sadece benim hissini zihninizde tutun. Onunla birleşin ta ki zihniniz ve hissiniz bir olana dek. Tekrarlanan girişimlerle dikkat ve sevginin doğru dengesini bulacaksınız ve zihniniz benim düşünce hissine sağlam bir biçimde yerleşecektir. Sizin tüm düşüncelerinizde, sözlerinizde ve davranışlarınızda bu değişmez ve sevgi dolu varlık duygusu zihninizin ebedi zemini olarak kalır. Ve siz buna özgürleşme mi diyorsunuz? Ben buna normal hal diyorum. Çabasız ve mutlu bir biçimde var olmakta, bilmekte ve davranmakta ne yanlışlık var? Bunu neden bedenin hemen yok olmasını bekleyecek kadar olağan dışı bir şey olarak görüyorsunuz? Bedende ne yanlışlık var ki ölmesi gereksin? Bedeninize karşı tutumunuzu düzeltin ve onu rahat bırakın. Onu şımartmayın ve ona işkence etmeyin. Sadece onun çoğunlukla bilinçli dikkatin eşiği altında varlığını sürdürmesini sağlayın. O harika deneyimlerimin anıları hiç aklımdan çıkmıyor. Onları tekrar tekrar yaşamak istiyorum. Onları tekrar yaşamak istediğiniz için onları yaşayamıyorsunuz. Bir şeyi şiddetle arzu etme hali tüm daha derin deneyimleri engeller. Ne istediğini tam olarak bilen bir zihin değerli bir deneyim yaşayamaz. Çünkü zihnin hayal edebileceği ve isteyebileceği hiçbir şey çok değerli değildir. O halde ne istemeye değer? En iyiyi isteyin. En yüksek mutluluğu, en büyük özgürlüğü, arzusuzluk en büyük mutluluktur. Benim istediğim özgürlük arzulardan kurtulmuşluk değil. Ben özlemlerimi gerçekleştirmek için özgürlük istiyorum. Özlemlerinizi gerçekleştirmekte özgürsünüz. Doğrusunu isterseniz zaten başka bir şey yapmıyorsunuz. Çalışıyorum ama beni umutsuzluğa düşüren engeller var. O engelleri aşın. Yapamıyorum, çok güçsüzüm. Sizi güçsüz kılan nedir? Güçsüzlük nedir? Başkaları arzularını gerçekleştiriyorlar. Siz neden yapamıyorsunuz? Enerjiden yoksun olmalıyım. Enerjinize ne oldu? Nereye gitti? Siz onu birbirleriyle çatışan birçok arzu ve arayış içinde dağıtmadınız mı? Sizin sonsuz enerji birikiminiz yok ki. Neden yok? Amaçlarınız küçük ve düşük düzeyli. Onlar kendilerine fazla enerji çekmezler.
Ancak Tanrı'nın enerjisi sonsuzdur. Çünkü O kendisi için hiçbir şey istemez. Onun gibi olun. O zaman tüm arzularınız gerçekleşir. Amaçlarınız ne kadar yüksek, arzularınız ne kadar engin ise onların gerçekleşmeleri için o kadar çok enerjiye sahip olursunuz. Bütünün hayrını arzulayın. O zaman tüm evren sizinle birlikte çalışacaktır. Ama eğer kendi zevkinizin peşindeyseniz onu zor yoldan kazanmak zorundasınız. Arzulamadan önce hak edin. Ben felsefe, sosyoloji ve eğitim üzerinde çalışıyorum. Kendini idrake ulaşmayı hayal edebilmek için önce daha fazla zihinsel gelişime ihtiyacımın olduğunu düşünüyorum. Doğru yol üstünde miyim? Hayatınızı kazanmak için bir uzmanlık bilgisine sahip olmanız gerekir. Genel bilgi kuşkusuz zihni geliştirir ama hayatınızı bilgi yığıntısı yaparak geçirirseniz çevrenize bir duvar örersiniz. Zihnin ötesine geçmek için iyi donanmış bir zihne ihtiyaç yoktur. Öyleyse neye ihtiyaç vardır? Zihninize güvenmeyin ve onun ötesine geçin. Zihnin ötesinde ne bulacağım? Var olmanın, bilmenin ve sevmenin direkt deneyimini. İnsan zihninin ötesine nasıl geçer? Birçok başlangıç noktası vardır ve hepsi aynı hedefe götürür. Diğer kam çalışmayla başlayabilir, eylemin meyvelerini terk edersiniz. Sonra düşünmeyi bırakabilir ve tüm arzulardan vazgeçerek bitirebilirsiniz. Burada bırakmak, vazgeçmek kullanılmaya hazır etkendir. Ya da istediğiniz, düşündüğünüz ve yaptığınız hiçbir şeyi dert edilmez ve zihnen sadece benim düşünce ve hissine odaklanırsınız. Her türlü deneyim size gelebilir ama siz algılanabilir her şeyin geçici olduğu, sadece benimin kalıcı olduğu bilgisi içinde sabit kalırsınız. Tüm hayatımı böyle uygulamalara adayamam. İlgilenmem gereken görevlerim var. Görevlerinizi elbette yerine getirin. Duygusal olarak katılmadığınız, yararlı olan ve ıstıraba neden olmayan eylemler sizi bağlamayacaktır. Siz çeşitli işlerle uğraşabilir ve büyük bir zevkle ve şevkle çalışabilir ama her şeyi etkilenmeden yansıtan ayna gibi bir zihinle içsel olarak özgür ve sessiz kalabilirsiniz. Böyle bir hal gerçekleştirilebilir mi? Bu mümkün olmasaydı ondan söz etmezdim. Fantazilerle neden uğraşayım? Herkes kutsal metinlerden sözler aktarıyor. Sadece kutsal metinleri bilenler hiçbir şey bilmezler. Bilmek olmaktır. Ben neden söz ettiğimi biliyorum. Bu okunanlardan ve söylenenlerden alıntı değildir. Ben bir profesörün öğretimi altında Sanskritçe öğreniyorum ama aslında sadece kutsal metinleri okuyorum. Kendimi idrakin arayışı içindeyim ve rehberliğe ihtiyacım var. Lütfen söyleyin bana, ne yapmalıyım? Kutsal metinleri okuduğunuza göre neden bana soruyorsunuz? O metinler genel yönleri gösteriyor ama bir bireyin kişisel talimatlara ihtiyacı vardır. Sizin kendi gerçek benliğiniz sizin en yüksek öğretmeninizdir. Dıştaki öğretmen, guru sadece 1 kilometre taşıdır. Sizinle birlikte hedefe yürüyecek olan sadece içteki öğretmendir. Çünkü o hedefin ta kendisidir. İçteki öğretmene kolayca erişilmiyor. O sizin içinizde ve sizinle olduğundan bu ciddi bir zorluk olamaz. İçinize bakın, onu bulacaksınız. Ben içime baktığımda duyumlar ve algılar, düşünceler ve hisler, arzular ve korkular, anılar ve beklentiler buluyorum. Ben bu buluta gömülmüş haldeyim ve başka bir şey göremiyorum. Tüm bunları ve onların hiçbir şey olduğunu gören içteki öğretmendir. Yalnızca o vardır. Başka her şey sadece var gibi görünür. O sizin kendi benliğinizdir. Sizin umudunuz ve özgürlük güvencenizdir. Onu bulun, ona sarılın. O zaman kurtulacak ve emin ellerde olacaksınız. Size inanıyorum ama iş bu iç benliği gerçekten bulmaya gelince onun benden kaçtığını düşünüyorum. Bu o benden kaçıyor fikri nerede ortaya çıkıyor? Zihinde. Zihni kim biliyor? Zihnin tanığı zihni biliyor. Herhangi biri gelip de size ben senin zihninin tanığıyım dedi mi? Elbette hayır. O da zihinde sadece bir başka fikir olurdu.
Öyleyse tanık kimdir? Benim. Öyleyse tanığı biliyorsunuz. Çünkü tanık sizsiniz. Sizin tanığı önünüzde görmeniz gerekmez. Burada yine olmak bilmektir. Evet, benim tanık olduğumu, farkındalığın kendisi olduğumu görüyorum. Ama bunun bana nasıl bir yararı olur? Ne soru ama. Ne tür bir yarar bekliyorsunuz? Ne olduğunuzu bilmek yeterince iyi bir şey değil midir? Kendini bilmenin yararı nedir? Bu sizin ne olmadığınızı anlamanıza yardım eder ve sizi yanlış fikirlerden, arzulardan ve eylemlerden azade kılar. Eğer ben sadece tanıksam, doğrunun ve yanlışın ne önemi olur? Kendinizi bilmenize yardımcı olan şey doğrudur. Bunu engelleyen şey de yanlıştır. İnsanın gerçek benliğini bilmesi mutluluktur. Onu unutmak ıstıraptır. Tanık bilinci gerçek benlik midir? O gerçek olanın zihindeki yansımasıdır. Gerçek olan ötededir. Tanık sizin öteye geçmenizi sağlayan kapıdır. Meditasyonun amacı nedir? Yanlış olanı yanlış olarak görmek meditasyondur. Bu her zaman devam etmelidir. Bize düzenli olarak meditasyon yapmamız söylendi. Doğru ile yanlışı ayırt etme ve yanlış olanı bırakma yolunda yapılan günlük uygulama meditasyondur. Başlangıç için birçok meditasyon türü vardır ama onlar en sonunda birbirine karışarak bir olur. Lütfen bana söyleyin, kendini idrake götüren en kısa yol hangisidir? Hiçbir yol kısa ya da uzun değildir. Ama bazı insanlar diğerlerine kıyasla daha samimi ve azimlidirler. Size kendimden söz edebilirim. Ben basit bir insandım ama guruma güvendim. Onun bana yapmamı söylediği şeyi yaptım. O bana benim düşüncesi ve duygusu üzerinde konsantre olmamı söyledi. Ben de öyle yaptım. O bana bütün algılanabilir ve kavranabilir olanların ötesinde olduğumu söyledi. Ben de ona inandım. Ona kalbimi, ruhumu, tüm dikkatimi ve bütün boş vaktimi verdim. Aileme bakmak için çalışmak zorundaydım. İnanç ve samimiyetle uygulama sonucunda 3 yıl içinde gerçek benliğimi idrak ettim. Siz size uygun olan herhangi bir yolu seçebilirsiniz. Ciddiyetiniz ve samimiyetiniz ilerleme hızınızı belirleyecektir. Bana bir ipucu verebilir misiniz? Sürekli benim farkındalığını sürdürmeye çalışın. Bu tüm çabaların başlangıcı ve sonudur.